Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu videomuzda biraz orklara bakacağız. Biraz da Sideshow'un belki de ender olarak Veta'yı katmadığı bir proje olan Black Orc Scout isimli ürünü inceleyeceğiz. Tolkien evreninin en çok karşılaştığımız ırklarından birinden bahsediyoruz. Ork diyoruz. Kendileri karanlık tarafın ordusunun tabiri caizse piyadeye karşılık gelen bölümünü dolduruyorlar. Çok özellikli değiller, çok kuvvetli değiller ama sayıları çok fazla. Doğal olarak da savaşta etkileri sayıca çok oldukları için birçok kez hissediliyor. Ancak konu verimlilik, yetenek veya özel bazı aksiyonlara geçtiği vakit doğal olarak çok efektif bir grup değiller. Ama sayının tesir ettiği, sonuç değiştirdiği anlarda yanınızda bir ork grubunun olması pek fena bir fikir değil tahminimce. Birinci çağda Melkor bu orkları Angband'da çoğalttıkça çoğaltıyor ve orada bir ordu oluşturuyor kendine. Orkları genel olarak Tolkien evreninde işte Melkor, Sauron, Saruman gibi karanlık taraf karakterlerinin ordularında veya güçlerinin içinde yoğun ve kalabalık bir şekilde görüyoruz. Orta Dünya evrenine katılışları ise Melkor'un kaçırdığı elfleri işkencelerle dönüştürmesi sonucunda ortaya çıkmalarıyla oluyor orkların. Sonuç olarak ork ırkı 587 yıl süren Beleriand savaşlarındaki yerini alıyor. Orta Dünya'nın en büyük savaşı olan o Gazap Savaşı'nda birçoğu yok ediliyor ama canlı kalan, sağ kalabilenleri de Angband'a ve Gri Dağlara geri kaçıyorlar ve burada zaman içinde tekrar sayıları artıyor ork ırkının. Bu ırkın öne çıkan isimlerine baktığımızda Azog, Bog, Golfinbul, Shagrat, Grishnak gibi isimlerle karşılaşıyoruz. Ork ırkının saldırganlığı o kadar artık normal karşılanıyor ki en ufak bir tartışmada bile birbirlerini öldürmeleri veya katletmeleri son derece normal bir olay olarak görülüyor. Çünkü arkadaşlar bir şey olduğu anda kapışmaya hazır durumdalar. Tolkien ork ırkını anlatırken kötü ruhlu, nefret dolu, saldırgan ve genel olarak refah ve mutluluk içindeki hemen hemen her şeye düşman bir oluşum olarak anlatıyor bizlere. Fiziksel yapılarına bakarsak aslında en uzunları insan boyunda olan, insansı fizikleri olan yaratıklar bunlar. Frodo ile Sam ork zırhları giyip aralarına kaynıyorlardı ve fark edilmiyorlardı. Demek ki buradan diyebiliriz ki aslında ortalama olarak çok uzun bir ırk değiller. Ancak burada şunu belirtmek gerekiyor. Kolları uzun bir ırk, biraz daha maymunsu bir fizik belki de diyebiliriz. Ayrıca ufak bir detay, kan renkleri siyah. İsim kökenine girdiğimizde eski İngilizce'de Orkneas diye kullanılan bir kelimeden türedildiği düşünülmektedir. Latince'de yeraltı tanrısının adı olan Orcus'un da bu kelimenin, bu ismin kökeni olduğu kabul ediliyor. Ve beklenen detay, Tolkien'in favori sagası Beowulf'ta benzer bir oluşum mevcut. Ayrıca Tolkien'in verdiği bilgiye göre elf dilinde kötü ruh anlamına geliyor ork. Gri elfler arkadaşlara Glamhot diyorlar. Gürültülü topluluk. Bence 10 numara bir iş. Tolkien ork ırkını yaratırken veya fikrini olgunlaştırırken esin kaynağının bir önceki videomuzda seyredenler hatırlayacak George MacDonald isimli yazarın oldukça kuvvetli bir yeri olduğunu söylüyor. Buradaki ifadesi doğrudan benim hayal gücüme dayanmıyor kökenleri. Goblin kültürüne çok şey borçluyum. Özellikle de George MacDonald'ınkilere diyor Tolkien. Bu noktada da esin kaynağı ile ilgili çok net bir bilgi vermiş oluyor. Tolkien'in verdiği bilgilerde
eşyaları, kullandıkları şeyler veya hayat standartlarına dair çok bir bilgi yok. Ancak bilinen bir nokta, belli bir şifa kültürleri olduğu. Niye? Çünkü o Merry ile Pippin kaçırıldığı sırada Merry'nin yarasını bir şekilde iyileştirebiliyorlar. Demek ki tıbbi açıdan belirli bir seviyedeler. Ork silahları genelde zehire batırılmış oluyor. Kılıçları, okları hep zehirli. O yüzden yaralanmamak bile gereken bir ırktan bahsediyoruz. Çok belirgin bir bilgi verilen bir dilleri yok. Genelde başka dillerin bazı kelimelerinin bozulmuş hallerinden derlenen bir konuşma dilleri var. Bu konu bayağı detaylı. Hani orklar ve dilleri neredeyse bir video çıkarabileceğiniz bir konu, çünkü çok fazla tartışma var. Kimi diyor ki orklar birbirlerini işte anlamıyorlar, farklı şeyler konuşuyorlar. Biri diyor ki işte ortak bir dilleri yoktu ama işte anlaşabiliyorlardı. O kadar çok kaynakta o kadar değişik şeyler yazıyor ki hani tartışma programı yapabilirsiniz o derece, ama genel olarak benim için en mantıklı gelen hali birbirleriyle anlaşmak için mutlaka konuşabildikleri bir dil olması gerektiği. Bunun da Orta Dünya'nın dillerinden derlenmiş, hafif bozuk bir dil olması yapıları itibariyle çok mantıklı bir nokta. O yüzden ben bu seçenekle devam etmeyi kendi açımdan uygun buluyorum. Hatta bu tartışmada şöyle bir detay vermek istiyorum. Mordor'un kara lisanında Uruk kelimesinin aslında Ork'a denk geldiğini, Uruk-hainin de Ork halkı olduğu türünden bir bilgiye bile sahibiz. Dediğim gibi bu kullanım, dil, isim, yani Ork kültürü aslında tartışmaya açık. En basitinden şöyle bakalım, yani adamların deri rengi bile değişiyor. Yeşil, sarı, mavi, siyah çalan tonlar. Daha henüz görüntülerinde bir kalibrasyon yok ki hani dillerine baktığımızda belli bir standarda sahip olsunlar. Ancak neyse ki diğer kültürler onlar gibi değil. O yüzden diğer kültürlerde belli noktalara rahatlıkla varabiliyoruz. Mesela Quenya dilinde Urko diye çağrılıyorlar. Çoğul aldığında Urkui oluyorlar. Sindarin dilinde Ork veya Orkçlar, artık okunuşu konusunda çok emin değilim. Çoğula geçtiğimizde Yırç oldu veya Yırk gibi bir şey oluyor. Bunda da çok emin değilim. Cüce dilinde ise tekil halleri Rux, çoğul halleri Rakhas. En başta dediğim gibi genel yapı itibariyle bana eğlenceli gelen bir grup. Neydi belirsiz, dağınık, dengesiz ama hep aksiyon halindeler. Devamlı bir hiyerarşi var. Korkuyorlar, kaçıyorlar, gaza geliyorlar, saldırıyorlar. Kültürel yapıları gerçekten değişik bir güruh. Gazla çalıştıklarını söylemek çok net. Kalabalıklarsa çok cesurlar. Azlarsa hiç ortalıkta gözükmüyorlar. Kazanacaklarından eminlerse direkt giriyorlar işe. Değillerse hiçbir zaman orada yoklar. Güç kimdeyse onun arkasına yığılmaktan hoşlanıyorlar. Çünkü Gazap savaşlarında çok ilginç bir detaydır. Her iki tarafta da olmayan tek ırk olarak elfler söylenir. O yüzden diyebiliriz ki orklar Melkor'a tam güvenemeyen bir grup olarak bazıları karşı tarafta savaşmışlar. Dediğim gibi ciddi yanar döner bir kültürleri var. O açıdan da belki de Orta Dünya'nın rengi bu ırk diyebiliriz. Gene de pozitifleri var tabii. Şöyle bir ifade var, maden. Sonuçta bunlar da tünel kazıyorlar çünkü öyle çok güneş ışığıyla falan işleri olan tipler değil bunlar. Karanlık daha rahat ettikleri bölgeler. Tünel kazabiliyorlar. Hatta biraz daha iyi bir sosyal kurguları olsa, bu kadar kavgacı, kötü ruhlu olmasalar en az cüceler kadar iyi bir madenci olma şansları olduğu iddiası var. Silahları öyle çok özel silahlar yapmıyorlar. Çok böyle elit silahları yok ama hepsi son derece efektif, sağlam zırhlar, sağlam silahlara sahipler. Ve yapabiliyorlar bunu sonuçta. Belli yetenekleri var. Eğer çok soru sormadan bir şeyler yapacak bir ırk arıyorsanız orklar sizin ırkınız. Evet, ork tarihine girişi burada bitiriyoruz. Ürüne bakacağız. Çok sevdiğim
heykellerden biridir bu. Özellikle de bu gerçek kumaş, gerçek deri modasını başlatan heykel olduğunu düşünüyorum ben bunun. 2011 yılında koleksiyona katıldı. O zaman aldığım en büyük heykeldi bu. Çok etkileyici gelmişti. Hatta belli bir süre WhatsApp profilimde yanak yana verdiğimiz bir pozdu. İnanılmaz detaylıdır. Hadi yakından bakalım. Evet, ürünümüz 750 limitli, bendeki 479 numaralı heykel. Sideshow Collectibles etiketiyle piyasaya çıkıyor. Yapımında Bernardo Esquivel, Anthony Mestas, Steve Rojas, David Igo ve Matt Elward çalışıyorlar. Yüksekliği 50.8 santim, 22.8 santimde bir genişliğe sahip heykelimiz. 6.8 kilogramda ağırlığı. Son derece detaylı, son derece etkileyici bir heykel. Bu 750 limitli heykelimiz videoyu çektiğim tarih olan 30.03.2020 tarihinde internette, eBay'de var. $700 gibi bir fiyata sahip. Oldukça detaylı. O vücudun çalışması, o kas yapısı, kas dokusu çok iyi verilmiş durumda. Aksesuarları çok zengin. Duruşu, o saldıran ork görüntüsü gerçekten çok iyi pozlanmış. Son derece güzel. Zırhı, duruşu, pozlamasıyla çok detaylı bir çalışma. Ciddi bir emek harcanmış. Boyaması gayet güzel. Son derece güzel, son derece hareketli bir heykel. Giydiği kıyafette kumaş ve deri kullanılmış. Benim hatırladığım bu konuda öncü bir heykel bu. Yine kas dokusunu gördüğünüz gibi gerçekten çok iyi vermişler. Son derece başarılı. Gerçekten heykelin hemen hemen her yerinde farklı bir detay var, ilginizi çekebilecek. Piyasanın en iyi işlenmiş, en iyi çalışılmış heykellerinden bir tanesi olduğunu söylemek zorundayım. My precious. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma üye olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Smeagol'un evinden herkese güle güle diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.